Dün kaldığımız yerde hücre zarından bahsetmiştik. Hücre zarının asimetrik bir yapıda dinamik olduğunu, fosfolipitlerden, proteinlerden ve her birinin görevlerinin farklı özellikler arz ettiğini, bununla alakalı hem slaytlarımız hem de ilgili kaynaklardan daha fazla bilgi edineceğinizi söylemiş. Şimdi bugün mitokondri ile devam edelim. Bakalım bu enerji üreten sistem neymiş? Metabolik enerji üretim yeridir. Burayı biliyoruz, geçiyoruz. Enerji metabolizması için gerekli olan ATP üretilir. Burada ilginç olarak lipidleri, karbonhidratları ve proteinlerin yıkımı olarak bu enerjinin üretildiğini zaten biliyorsunuz. Üretilen enerjinin %50'si enerji için kullanıyorsunuz. ATP moleküllerini aktarıyorsunuz. Kimyasal bağlardaki enerjiyi, geri kalan %50'si ise vücut ısısının devamı için, hemostazisi için kullanılıyor. Burası benim için ilginçti. Onun haricinde ozmotik denge, mekanik, elektriksel ve kimyasal, vücudunuzda her ne iş yapacaksanız geçerli para birimi ATP'dir. ATP'yi verirsiniz, işi yaptırırsınız. Bunu unutmayacağız. Buraları kısmen biyokimya size anlatacak. Ben birkaç cümleyle geçmek istiyorum. Glikoz ve yağ asitlerinin oksidatif yıkımı başlıca metabolik enerji kaynağıdır. Glikoz 6 karbonlu glikoz 3 karbonlu pürüvata dönüşür. Glikolizdir bunun adı. Sitozolda gerçekleşir. Pürüvat mitokondriye aktarılır bu anlamda. 3 karbonlu pürüvattan 1 karbondioksit daha çıkartılarak 2 karbonlu asetil-CoA dediğimiz ana bu oksijenli solunumun veya mitokondride işlem yapabilmek için gerekli ara birime aktarıyoruz. Mitokondrinin içine yağ asitleri de asetil-CoA yollarından girerler. Asetil-CoA mitokondriye girdiği anda 4 karbonlu oksaloasetat ile birleşir. Yeniden 6 karbonlu sitrik asite başlar. Sitrik asit döngüsü dediğimiz veya bu döngüde kullanılan enzimler mitokondri matriksinde bulunur. İşte bu 6 karbonlu sitrik asitten siz karbondioksit uzaklaştırıyorsunuz, hidrojen uzaklaştırıyorsunuz. Oksijenle birlikte reaksiyona girerek sonuçta su, oksijen gazı ve bu ara atlamalar sırasında oluşan enerji ATP'ye aktarıyorsunuz. Reaksiyon benimle alakalı değil. Burada benim ilgilendiğim kısım şurası. Sitrik asit enzimleri nerede yer alıyor? Mitokondri matriksinde. Buradaki enzimleri zannediyorum biyokimya size tek tek soruyor. Her bir molekül onlar için çok önemli. Nerede karbondioksit çıkıyor, nerede NAD'ye hidrojen ekleniyor, yani hidrojen kazanım alanları neresi, bunlar önemli. Ben sadece şunu istiyorum, burada kompleks bir reaksiyon var. Bu reaksiyonun ilgili enzimleri matrikste, burayı unutmayın. Bir de elektron taşıma sistemi dediğimiz enzimler var, ETS enzimleri. Bunları da yine duymuşsunuzdur. Stokrom ABC, C'de yuvarlak içerisine alın, sizden unutmamanızı isteyeceğim özellikle enzim budur, Stokrom C. Enzim Q gibi bileşenler de mitokondrinin iç zarında yer alıyor. Soru genelde şu şekilde geliyor. Aşağıdakilerden hangisi sitrik asit döngüsünde yer alan ve mitokondri matriksinde bulunan enzimlerden biridir? Veya aşağıdakilerden hangisi ETS'de görev alıp mitokondri iç membranında yer alan enzimler arasındadır? Yani benim istediğim hangi enzimler mitokondrinin neresinde lokalize, onları bilmeniz. Şimdi mitokondrinin kaba bir yapısına bakalım. Çift zarlı bir organel. Vücudumuzda veya ne diyelim canlıda 3 tane çift zarlı yapı var. Bir tanesi kloroplast, işimiz yok. Diğeri nükleus, gelecek komitenin baş belası. Bu komitede ise kullanacağımız, öğreneceğimiz mitokondri var. Mitokondri ve kloroplast kısmen birbirine benzemekle birlikte birinde glikozu yıkıyorsunuz, birinde glikozu yapıyorsunuz. Temel farklılık bu. Yapısal olarak çok fazla bir farklılık yok. Benim ilgilendiğim mitokondriydi. Mitokondriye bakalım. Çift zarı var. Önce buradan başlayacağız. Peki bizim bir tane zarımız vardı. Hücre zarı. İşte bazı kaynaklarda şunu diyor. Mitokondri normalde prokaryot bir canlıydı. Evrimsel süreç içerisinde hücrenin içerisine girmek istedi. İşte dış zar bu anlamda bizim bildiğimiz hücre zarı. İç zar ise bu prokaryot hücrenin kendi zar sistemini meydana getiriyor. Zaten o yüzden ETS enzimleri iç zar içerisinde. Tabii bunların hepsi iddia, bunları kanıtlayamıyoruz. Sizin sorumlu olduğunuz kısım neresi? Mitokondride 2 zar vardır. Dış zar ve iç zar. Tabii biz bunu biliyoruz artık. Organellerdeki zarlar birbirinden farklı. Hücrelerdeki zarlar birbirinden farklı.
Çünkü yapısı, işlevi, dahil olan fosfolipid miktarı ve oranı bunların hepsi zar yapısını etkiliyordu. Evet, 2 tane zarımız var ama bu zarlar birbirinin aynısı değil. Bir kere bunu unutmayacağız. Dış zar düz, iç zar içeri doğru parmaksı uzantılar, girintiler yapıyor. Bu girintilere krista adını veriyoruz. Kristalar arasında veya iki zar arasında boş bölgeler var. Zar arasında bakıyorsanız membran arası boşluk olarak ifade ediliyor. Mitokondrinin iç kısmında matrix dediğimiz bir bölge var. Burada mitokondriyal granüller söz konusu. Mitokondrinin DNA'sı, RNA'sı, ribozomu. Bu açıdan farklılık gösteriyor yine. Hiçbir organelin kendine ait DNA'sı yoktu. Mitokondrinin nükleustan bağımsız ayrı bir DNA, RNA ve ribozomu var. Bu da ne anlama geliyor? Protein sentezleyebilecek temel bileşenlere sahipsiniz. Zaten protein, lipid sentezi yapıyorsunuz. Artı burada ne vardı? Strik asit, Krebs siklusu enzimleri mitokondrinin matriksinde yer alıyordu. Krista üzerinde, iç zar üzerinde ne vardı? ATPaz gibi ETS enzimleri yer alıyordu. Burada da aynı şekli bir daha anlatmışız. Demişiz ki iç mitokondri zarında stokromlar, dehidrogenezler, flavoproteinler gibi ETS bileşenleri yer alırken matrikste granüller, DNA, RNA gibi protein sentezinde kullanılan bileşenler yer alıyor. Bir mitokondrinin elektron büyütmesi 200.000 defa büyütülmüş. Dış zar ve iç zarları burada görebiliyorsunuz. İç zarın içeri doğru girintiler yaptığını fark ediyoruz. Tabii şu anki teknolojimizle o bahsettiğim enzimleri, Krebs siklus enzimlerini, ETS enzimlerini buralarda göstermek çok da kolay olmuyor. Evet, bunun için özellikle immün boyamalar veya gold boyamalar söz konusu ama zor işlemler. Bir de bu büyütmelere çıktığınız zaman mitokondrinin içindeki bir proteini göstermek yeterince zor işlemler, hassas işlemler, bir seferde bunu çözümleyemeyebiliyorsunuz. 10 mikron uzunluğunda ipliksi veya küresel yapılardır. Enerjiye ihtiyacınız fazlaysa ne olmasını beklersiniz? Enerji santrallerinizin fazla olmasını beklersiniz. Devamlı hareket eden hücreler varsa, hücrelerin tüylü uzantıları var. Sindirim sisteminde, spermin taşınması sırasında veya solunum sisteminde mukusun dışarı atılması söz konusu ya. İşte buralarda titrek tüyler var. Bunları size anlatacağız. Bu hareket çok fazla enerji isteyen bir hareket. Solunum sistemindeki bu hücrelerde mitokondrinin çok olmasını beklersiniz. Sperm dünyada en hızlı giden, hız faktörü olarak en hızlı giden canlı. Bunu embriyoda kısmen bahsedeceğiz. Spermin hareketi için bu kadar hızlı hareket edebilmesi için spermin bir bölümüne sadece enerji sistemleri, sadece mitokondriler yüklenmiş. Veya iyon transferi yapıyorsunuz. Bir yerden bir yere madde transferi yapıyorsunuz. Bu da sizi çok yoracak ve bedelini ödemeniz lazım. ATP'sini ödemeniz lazım. İşte iyon transferi yapan hücrelerin de bazal bölgelerinde bu mitokondri sayısının fazla olduğunu biliyoruz. Çift zarlı olduğunu söyledik. Mitokondriyal zarlar diğer hücre zarlarıyla kıyaslandığında çok fazla protein içeriyorlar. Bu bahsettiğimiz periferal veya integral proteinlerden bahsetmiştik. Şimdi hem enzimleriniz var, ETS enzimleriniz nerede? İç zarda. Zaten iç zar bu anlamda özel. Bir de maddelerin giriş çıkışını kontrol ediyorsunuz. Mitokondriyi ben size enerji üretecek dedim ama bu sadece enerji üretmiyor. Protein, lipid metabolizmasında görev alıyor. Hücrenin hayatta kalıp kalmayacağını, apoptoz mekanizmalarında görev alıyor. Mitokondrinin birçok sekonder görevleri de var. Biz şu an için bir yapısına bir bakalım. Hem dış zarda hem iç zarda protein içeriği yüksek bir zar. Mesela sinir sistemini hatırlayacak olursanız lise bilgilerinizden sinirlerin etrafında bir miyelin kılıf vardı. Nasıl elektriği iletirken kabloların, bakır tellerin etrafına plastik bir yapı sarıyoruz ya elektrik kaybolmasın diye. İşte sinir hücreleri nöronlarda da hız düşmesin diye, bilgi hızı azalmasın diye bu tarzda bir kablo sarılıyor. Nöronların aksonlarında, miyelin kılıflarda protein içeriği az, lipid içeriği, yağ içeriği, yalıtım
iyon içeriği fazla. İşte bu anlamda da mitokondriler küçük moleküller için çok fazla geçirgen olması gerekiyor veya bunların kontrollü olması gerekiyor. Bu kontrolleri biz yağlar ile, lipidler ile, fosfolipidler ile sağlamıyorduk. Bunun için özel yapılarımız vardı. Bunlara da proteinler demiştik. Kanal görevi görüyordu, pompa görevi görüyordu. Yani zardan içeri hücre zarı veya mitokondrinin dış veya iç zarı. Siz elinizi kolunuzu sallayarak giremezsiniz. Mutlaka bir tane güvenlik görevlisi bir kanal proteiniyle temas etmeniz lazım. Küçük moleküllerin serbest difüzyonu diyor. Zaman içerisinde serbest difüzyon diye bir şey olmadığını göreceksiniz. Sadece kolay geçişler olacak. Yani bu kartlı sistemde olduğu gibi kartınızı gösterdiğinizde güvenlikçi bakacak, hemen ha tamam bu bizim eleman deyip içeri girsin diyecek. İşte buna porin adı verdiğimiz kanal proteinleri bu şekilde mitokondrinin zarlarında karşımıza çıkıyor. İç zarda mitokondrinin içine doğru uzanan kristallardan bahsettik. Bu kristallar yassı olabilir veya raf şeklinde dizilebilirler. Steroid salgı yapan, bu farklılık gösteriyor. Steroid salgı yapan hücrelerde yassı veya raf şeklinde değil, tüp şeklinde tübüler kristaller karşımıza çıkıyor. Kristallar mitokondrilerin iç yüzeyini arttırırlar. Yani daha fazla enzim, protein ve daha fazla iş yapmanıza olanak sağlarlar. Neden? Çünkü ATP'nin asıl üretim bölgesi burada bulunan enzimler veya mitokondrinin iç zarı. O zaman şunu diyoruz. Benim enerjiye ihtiyacım varsa birinci işim neydi? Enerji santrali kuracağım. Enerji santralini kuruyorum. Mitokondrilerin sayısını arttırıyorum. İkinci işlemim ne o zaman? Buradaki krista sayısını, raf, yassı veya tübüler krista sayısının miktarını azaltmak. Yani enzim miktarını azaltmak. Eğer enerjiye ihtiyacınız çoksa biz size iki ifade kullanıyoruz. Mitokondri sayınız fazladır, krista sayınız fazladır. Tabii bu krista sayınız ve enzimlerin fazla olması da iç zarın, hani normalde dersimizin başında ben size şunu demiştim. Ya polemiğe girmeyelim. %50 lipid, %50 protein vardır diyelim hücre zarında. Ama mitokondrinin iç zarında %76 oranında protein, yani bu bahsettiğimiz enzimler yer alıyor. Bu açıdan önemli diyoruz. İç zar birçok iyon ve küçük moleküllerine geçirgen değildir. Dedim ya, her an kontrol edilmeniz lazım. Bunun içerisinde porlar, kanallar söz konusu. Anlatmaya çalıştığımız mitokondri sayısı ve krista sayısı hücrenin enerji ihtiyacıyla alakalıdır. Yüksek enerjiye ihtiyacınız varsa kalp kası, böbrek gibi, burada hem mitokondri miktarınız artar hem de krista sayınız artar. Ama enerjiye ihtiyacınız yoksa, rölantide yaşıyorsanız, o zaman mitokondri sayısını azaltırsınız, krista sayısını da azaltabilirsiniz. Burada yoğun aktivite gösteren şuradaki silindirik yapılar mitokondri, baktığınız zaman çok yoğun olarak gözüküyor. Bu enerji ihtiyacı fazla bir hücre yorumunu yapıyoruz. Farelerin böbreğinden alınmış bir elektron mikroskopik mitokondrileri şurada silindir veya yassı şekilde bu hücre mitokondri organellerini görebiliyoruz. Anlattığımız şeylerin tekrar, iki zar arasında bir boşluk vardır. Zarlar arası space, aralık, intermembran boşluk diye bunu söylemiştik. Bu kristallarda da devam eder. İç bölümde matrix dediğimiz stozol tarzı kıvamlı akışkan bir bölge var, sulu, ama burada solunum enzimleri vardı. Strik asit döngüsünde yer alan enzimler ve yağ asitinin oksidasyonunun kullanıldığı enzimler bu matrikste yer alıyor. Bunları bilmenizi istiyoruz. DNA, RNA ve ribozomundan bahsettik. Hem kendine ait protein sentezi yapabilir hem de ne yapabiliyor? Kendini eşleyebilme özelliğine sahip. Mitokondri içerisinde transkribe olabilen, yani protein sentezi yapabilen, nükleosa göre küçük bir DNA bölgesi vardır. DNA'sı sirkülerdir. Ben size prokaryotları anlatırken bir ifade kullanmıştım. Prokaryotlarda da DNA sirkülerdi. Mitokondride de DNA sirküler. Bu anlamda benzer özellik gösteriyorlar. Hani prokaryot bir canlının başka bir canlı içerisine evrime girişi sonucu böyle bir evrim teorisi demiştik ya. Bunları destekleyen kanıtlar. Bizim normal nükleustaki ökaryot DNA'mız neydi? Doğrusal
DNA'ydı. 3 çeşit RNA mitokondride karşımıza çıkabiliyor. Şunları ekleyelim mitokondrinin DNA'sıyla alakalı. Çift sarmallıdır. Bu çift sarmal mitokondride sentezlenir. Kendini eşleyebilir, duplikasyon yeteneği vardır. Veya DNA'nın kendisini kopyalayabilir, replikasyon yeteneği vardır. Bunları bağımsız olarak, nükleustan bağımsız olarak gerçekleştirebilir. Hani enerji ihtiyacınız fazla, mitokondri sayınızı arttırın dedik ya, bu özellikleri dikkate alınız. Peki insan mitokondri genomu, elektron taşıması ve oksidatif fosforilasyonla alakalı az sayıda protein yapabiliyor. Yani bizim kendimize ait bir DNA'mız var ama mitokondride 13 tane protein kodlayabiliyorsunuz. Yani öyle benim kimseye ihtiyacım yok diyemiyorsunuz. 16S, S burada ağırlığı gösteriyor. 16 ağırlığında, 12 ağırlığında ve 22 ağırlığında RNA'lar içeriyor. 16 ve 12 ribozomal RNA, 22 tane de T taşıyıcı RNA karşımıza geliyor. 3 tip RNA'nın hepsi de var. Ribozomal messenger ve transfer RNA'ları burada görebiliyorsunuz. Şunu unutmayınız. Evet, mitokondriye siz bazı ayrıcalıklar, özellikler vermişsiniz ama bu her işini kendi yapabilen bir organel değil. Mitokondride protein sentezi olur. Mitokondriyal DNA az miktarda olduğu için bu sınırlı sayıdadır. Peki sizin ne kadara ihtiyacınız var? Hiçbir şey olmasa şunu biliyorsunuz. Ben size biraz önce mitokondri iç zarında çok sayıda %76 oranında protein var demiştim. Mitokondrinin kullandığı 1000 protein var. Bu 1000 proteinin %95'ini çekirdek veriyor. Sen 13 tane protein sentezledin diye artistlenmeyeceksin arkadaşım. %95 dışarı bağımlısın. Nükleusa bağımlısın. Senin sitrik asit döngüsündeki yağ asitli oksidasyonunda kullandığın birçok reaksiyon, zar yapısını, hangi moleküllerin içeri ve dışarı gireceğini, hangi proteinin mitokondrinin dış zarında, hangisinin iç zarda olduğunun kararının verilmesi, bunlar için çekirdeğe ihtiyacınız var. Ve bunlar nerede yapılıyor? Bu 1000 tane protein sitoplazmada yapılıyor. Sitoplazmadaki ribozom kümelerinde bu proteinler sentezleniyor. Yani evet, sizi çok seviyoruz mitokondri bey. Size bazı özellikler verdik ama öyle ben her şeyi yapıyorum demiyoruz. Şimdi burada bir dikkatinizi toplayın. Hani zaman zaman size demiştim ya hocam neresi bizim için önemli? Ne yapacağız? Bu slaytta 54. slayt sizin için önemli. Her ne yapıyorsanız birkaç dakika dikkatinizi buraya toplayın. Mitokondri çift zarı nedeniyle protein içeri alıp proteinlerin giriş çıkışı veya mitokondrinin içerisinde bileşen giriş çıkışı karmaşık diyor. Karmaşıktan kastımız şu: kontrollü. Size ya kimlik sorarlar, ya pasaport sorarlar, ya geçiş belgenizi, vizenizi veya HES kodunuzu sorarlar. Mutlaka bir şeyler göstermek zorundasınız. Giriş hakkınızın olduğunu mitokondriye ispatlamak zorundasınız. Hem dış zardan hem iç zardan. Mitokondri olarak diyorum ama diğer organeller için de geçerli. O yüzden önemli bu slaytım. Biz tanımlayıcı sinyal molekülleri, öncül diziler ifadesi kullanıyoruz. Genelde küçük bir amino asit grubu, 20-30 arası bir amino asit grubu size pasaport, geçiş izni sağlıyor. Öncül diziler diyoruz. Buna göre hedefleniyorsunuz. Eğer bu amino asit diziniz varsa, öncül diziye sahipseniz mitokondri sizi tanıyor, içeri girmenize izin veriyor. Dışarıdan protein alınırken bu öncül diziler, küçük pasaportlar, 20-35 amino asitlik diziler mitokondri yüzeyindeki reseptörlere bağlı. Yani güvenlikçi dediğimiz bu reseptörler sizin bu kimliklerinizi, öncül amino asit dizilerinizi tanır. Bu reseptörler mitokondrinin dış zarında bulunan taşıyıcı proteinler, transmembran, outer membran dediğimiz dış membran taşıyıcıları veya dış zardan taşıyan protein kompleksi TOM olarak ifade ediliyor. Dış zar translokazı taşıyıcı bir protein kanal. Bunlar yine büyüklüklerine göre, molekül ağırlığına göre adlandırılmış 22, 20 ve 5 olarak. Bunlar tanıyor. Neyi tanıyor? Öncül dizileri, reseptörler olarak bunları tanıyor. Daha sonra da dış zardan içeri geçmenize izin veriyor. Ana geçiş kanal proteini TOM40. Aynı durum iç zar için de geçerli.
İç zar, inner membran translokazı, iç zar taşıyıcısı dediğimiz burada da çok sayıda protein tanımlanmış durumda. Burada da iç zardan geçmenizi sağlayan bir grup kapı kanal söz konusu. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki siz mitokondriden içeri girmeye çalışan bir proteinsiniz şurada. Mitokondrinin iki zarı vardı. Dış zar, iç zar. Dış zarda sitoplazma, iç zarda matrix söz konusu. Dış zardan ve iç zardan geçebilmeniz için kanallar ve proteinlere ihtiyacınız, izinlere ihtiyacınız vardı. Şuradaki kırmızı bölge sizin öncül diziniz, taşıyıcı veya sinyal molekülü bölümünüz. Bu varsa mitokondriden içeri girebilirsiniz. Bu yapıya sahip değilseniz giremezsiniz. Nasıl oluyor? Bakın şurada TOM22 dış zar membran reseptörü 22 diye bir proteine var, buna bağlanıyorsunuz. Diyor tamam ben bunu tanıyorum diyor. Bunun içeri giriş izni var. Bu 22'den reseptör diye bahsedeceğimiz 5'i aktarılıyor. 5'ten de yani bu bir dizi reaksiyon olarak TOM40'a 40. kanal proteinine bu kanal proteininden içeri giriyor. Burada bakın yine TOM6, 7, 70 gibi çok sayıda bir protein tanımlanmış durumda. Çünkü size mitokondrinin hem dış zarı hem iç zarı yüksek protein yoğunluğuna içeriğine sahip demiştik. Dış zardan alındınız. Zarlar arası boşluktasınız. İçeri girmeniz gerekecek. İşte TIM23'te İç membran reseptörü de sizi buradan alıyor, içeriye taşıyor. Daha sonra bu sinyal parçanız parçalanıyor. Peptidaz tarafından sinyal parçalayıcı bölümü parçala. Matrix işlemci peptidaz olarak ifade ediliyor. Sinyal molekülünü kaldır, uzaklaştır dediğinizde sinyal molekülü uzaklaştırılıyor. Sadece şunu anlamanızı istiyorum. Dışarı çıkarken de bir sürü reaksiyon gerçekleşiyor. Her can isteyen dışarı çıkmıyor. Ve eğer geçiş izniniz bittiyse, kesildiyse artık mitokondrinin matriksinde işlem yapabileceksiniz. Veya göreviniz neyse orada o işi yapmaya devam edeceksiniz. Bu anlatmaya çalıştığım olay sırası hücre zarında Golgi, lizozom birçok bileşen için geçerlidir. Hani ben size her isteyen hücre zarından içeri giremiyor, hücre zarının bir seçici geçirgen özelliği var demiştim ya. Bunlar da zarlı organeller. İçeri girerken şu an sadece proteinlerden bahsettik. Canı isteyen istediği yere gidemiyor. Önce bir izin vermeniz lazım. Geçiş belgesinin olması lazım. Biz buna proteinlerin hedeflenmesi diyoruz. Bu başındaki 35 amino asitlik bilgi zinciri proteinleri mitokondriye yönlendiriyor. O kadar organel varken, daha yakında, daha kolay işler varken ben niye mitokondriye gidiyorum? Benim sinyal molekülüm bunu sağladığı için. Enerji değil demiştik. Fosfolipitlerle de ilişkilidir. Hayvan hücrelerinde fosfatidilkolin ve etanolamin dış zarda ve iç zarda nötr veya pozitif yüklü, negatif yüklü. Bunları hatırladınız. Bunlar endoplazmik retikulumda sentezleniyor ve fosfolipid transfer proteinleri. Siz yağları kendi başınıza mitokondriye atamıyorsunuz. Taşıyıcı kamyona ihtiyacınız var. Taşıyıcı proteinleri, fosfolipitleri taşıyan proteinler vasıtasıyla mitokondriye gönderiyorsunuz. Fosfatidilkolin ve etanol amin. Bu önemlidir. Kırmızılar ve maviler her zaman için unutmayınız. Soru olarak karşınıza çıkar. Aşağıdaki fosfolipitlerden hangisi ER'de sentezlenip taşıyıcı proteinler tarafından mitokondriye gönderilir? Ki bunun da devamı olacak daha sonra. Fosfatidil kullanılarak bir kolin bağlanarak değiştirilen bileşen aşağıdakilerden hangisidir? Veya ER'den mitokondriye geçen fosfolipitler aşağıdakilerden hangi çiftlerdir, üçlülerdir? Bu tarz sorular olabilir. Yani dinlerken buna da dikkat edersiniz. Farklı bir fosfolipitimiz var. İlk defa ve tek burada kullanacağım. Mitokondrinin içerisinde ben size daha önce şunu unutmayın dediğim bir enzim vardı. Neydi o? Sitokrom C. Şunu da unutmayın. Kardiyolipin. Bu 4 yağ asidi zinciri içeriyor ve sadece mitokondride sentezleniyor. Katabolizması mitokondride yapılıyor. Bunun yanı sıra fosfatidil etanol aminden de fosfatidil serin sentezleniyor. Hani
size bir ifade kullanmıştık. Matrix'te yağ asitinin beta oksidasyonu var idi. İşte yağ asitlerinin işleme tabi tutulması, dönüştürülmesi de mitokondrinin içerisinde yapılan işlemler arasında. Bu slaytımız da enerji metabolizmasından çok yağ reaksiyonlarıyla alakalı. Mitoz sırasında her bir yavru hücre ana hücredeki mitokondriyonların yarısını alır. Yani bir hücre mitoz geçiriyorsa kardeş kardeş yarı yarıya paylaşırsınız. Daha sonra mitokondriler kendini çoğaltabiliyor. Yavru hücrede yeni mitokondri oluşumu, mitokondrilerin büyümesi ve sonra kendi kendine çoğalması şeklinde ifade edilebilir. Ama mayoz, zigot oluşumunda bu durum farklı. Spermle oositin birleşmesi söz konusuydu. Ben size biraz önce sperm hareketinde mitokondri gereklidir demiştim. Ve en fazla mitokondri bulunan organel demiştim. Ama unutmayınız, spermler babadan geliyor. Spermlerin boyun bölgesi, mitokondrileri içeren kısım yumurtadan içeri girmez. Zigotun içerisine girmez. Yani erkekten gelen mitokondriler, spermden gelen mitokondriler içeri alınmaz. Sadece DNA bileşenleri alınır. Oositin içerisinde anneden gelen mitokondriler neyse bunlar kullanılır. Yani şu an ben babamın mitokondri ve onun DNA'larını kullanmıyorum. Sadece annemden gelen mitokondrileri ve bunların DNA'larını kullanıyorum. Bu anlamda da DNA diyorsanız mutlaka mutasyondan bahsedebilirsiniz ve mutasyon demek mitokondri ile kalıtılan hastalıklar olarak karşınıza gelebiliyor. Bu bazen kas işlevlerinde bozukluk olabileceği gibi bazen körlükle sonuçlanan kalıtsal optik nöropati. Bunların tamamı mitokondri DNA'sı, bunların enerji üretimi, bu DNA'dan mitokondri DNA'sında kodlanan mitokondriyal genlerdeki proteinler ile alakalı hastalıklar, kas hastalıkları veya optik nöropatiler karşımıza geliyor. Tam iddia etmiyoruz ama şöyle bir durum da var. Mitokondri DNA'sı ya bizce yaşlanmayla alakalı olabilir diyoruz. Çünkü hücre ölümüyle alakalı olduğunu biliyoruz. Sitokrom C üzerinden apoptozu sağlıyor, hücreyi öldürüyor. Acaba bu kanal bir şekilde yaşlanmayla da alakalı mı? Evet, bununla alakalı bazı çalışmalar ve kanıtlar var ama tam olarak daha bu derste en azından birkaç yıl sonra belki bunu söyleyebiliriz. Yaşlanmayla alakalı olduğunu düşünüyoruz ama tam olarak daha ifade edemiyoruz. Zannedersem mitokondri ile alakalı söyleyeceğimiz yer bu kadar. Gençler bir çay molası verelim. Saat başında görüşmek üzere.